Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoda tekrardan karşınızdayız. Bu videoda size Mısır'a dair bir rehber oluşturabilecek bir video hazırlıyorum. Bu videoda size hem kendi deneyimlerimi anlatacağım, neler yaptım, otel rezervasyonları, uçak biletleri, hem de bana sormuş olduğunuz soruları yanıtlayacağım. Yani böylece size faydalı bir video olacağını düşünüyorum. Kafanızdaki soru işaretlerini de gidermiş olursunuz bu videoyu izleyerek. Arkadaşlar öncelikle videoyu izlemeden önce sizden ricam kanala abone olup bildirim zillerini açarsanız sevinirim. Şunu da belirteyim, bu videoda söyleyeceğim isimler, linkler herhangi bir reklam niteliği oluşturmuyor. Sadece tavsiye amaçlıdır. Öncelikle kendi deneyimlerimi anlatayım. Nasıl gittik, neler yaptık. Daha sonra da elimde işte sizin sorduğunuz sorular var, 12-13 tane. Bunları cevaplayayım. Öncelikle arkadaşlar biz Skyscanner diye bir site var. Şuraya da adını koyarım alta. Skyscanner'dan bakıyoruz biletlere. Burada işte hoşumuza giden, saati bize uyan, en uygun bileti bulup bu firmanın sitesinden alıyoruz. Daha güvenli oluyor. Yani şimdi aracı kurumdan aldığınız zaman daha sonra iptal etme, değiştirme gibi bir problemle karşılaştığınızda aracı firmaya ulaşmak zor oluyor. O yüzden havayolu şirketinin sitesinden aldığımı direkt ona ulaşabiliyorsunuz. Çünkü bir problem olduğunda havayolu şirketini arıyorsunuz. Diyorlar ki bu bileti biz satmadık, işte şu firma size sattı, onunla irtibata geçin falan diyor. O yüzden sıkıntılı bir durum oluyor. Daha önceden bir kere başıma gelmişti. O yüzden artık hep ben şey alıyorum, yani bileti bulup o firmanın internet sitesinden alıyorum. Otel rezervasyonlarımızı da hep Booking'den yapıyorum. Çünkü güvenilir bir site, dünya çapında bir site ve bütün olanakları sunuyor. Ratingler gerçek rating, yani herkes görüşlerini yazıyor, onlara da bakabiliyorsunuz. O yüzden Booking'den de otelimizi tutuyoruz. Şimdi biz ne yaptık? Saatler bize uymadığı için, geç inip geç döndüğümüz için biz ne yaptık? Tek yön gidiş, tek yönde geliş uçak bileti şeklinde aldık. Yani gidişi Pegasus'tan aldık. Saat 10 civarı oraya indi. Dönüşte de Nil Air var. Mısır'ın yerel bir havayolu firması. Hani Nil Nehri'nden geliyor ismi. Dönüş biletini Nil Air'dan aldık. O da ya öğleden sonra falan böyle İstanbul'a indi. Siz de hani eğer geç ineceğim, geç döneceğim, ne yapacağım, fazladan otel bileti vermek istemiyorum diyorsanız yani bu şekilde yapabilirsiniz. Hani gidiş gelişli değil de uçak biletini tek yön gidiş, tek yön dönüş şeklinde alabilirsiniz. Şimdi biz The Grand Otel diye bir oteli bulduk. Bunu tutmamızın amacı da hem deniz kenarı olması, yani Kızıldeniz'in kıyısında, hem 8 tane havuzu vardı. Hem her şey dahil sabah öğle akşam yemeği olması, hem de fiyatının uygun olmasından dolayı bu oteli seçtik. Oteldeki tek dezavantaj Wi-Fi olmaması. Sadece lobide Wi-Fi kullanabiliyorsunuz. Yani bunun sebebi de bence otel böyle iki katlı villalardan oluştuğu için, yani her villaya Wi-Fi koyamamışlar sanırım. O yüzden otelin tek dezavantajı Wi-Fi yok. Onun haricinde otel çok hoşumuza gitti, yani beğendik. Fiyat olarak da 2 kişi yani günlük $100 falan, her şey dahil. Yani bize göre uygundu yani. Biz ne yaptık? Önce Pegasus Hava Yolları'yla gittik. Şarm El Şeyh'e indik. Oranın yerel saatiyle saat 10 falandı. Şimdi uçaktan inince otobüse biniyorsunuz. Havaalanının giriş kapısına geliyorsunuz. Giriş kapısından yürüyen merdivenlerden çıkınca hemen sol tarafta böyle küçük döviz bürosu gibi bir yer var. Oraya hemen sıraya giriyorsunuz. Diyorsunuz ki vize, yani çok fazla İngilizce de bilmenize gerek yok. $25 vize ücreti. Size şöyle bir dikdörtgen şeklinde sticker veriyor. Yani vize dedikleri o. Daha şeye gelmeden, pasaport kontrolüne gelmeden. Az ileride de zaten pasaport kontrolü var. Vizeyi alıyorsunuz. Ya vizeyi de Şarm El Şeyh'e sadece gidecekseniz almanıza gerek yok. Yani Kahire'ye falan gidecekseniz bu vizeyi alın. Çünkü hani almasam ne olur diye de soruyorsunuz şu an, biliyorum. Almasanız ne olur? Şöyle, otobüse binerken Kahire'ye gitmek için veya uçağa binerken bir tane görevli sizin vizeniz var mı diye kontrol ediyor. Yani Kahire'ye vizesiz giremiyorsunuz arkadaşlar. Vize almak zorundasınız. Bu da kişi başı $25. Vizeyi aldınız, pasaport sırasına da girdiniz. Pasaport sırası size geldi. İşte herhangi bir soru sormuyorlar. Yani Türk vatandaşlarını zaten çok seviyorlar orada. Hani Türk vatandaşlarıyla ilgili bir problemleri de yok. Sadece rutin kontrollerini yapıp vizenizi gösterin orada. Vizenizi pasaporta vurması gerekiyor. Yani ben o hataya düşmüştüm. Daha önceki videoda da anlattım. Vizesiz tatil cenneti Şarm El Şeyh videosunda. Yani ben söylemeden geçtim. Hani Kahire'ye giderken vereceğim vizeyi falan zannediyordum.
Yani ama pasaportunuza muhakkak yapıştırmaları gerekiyor yani vizeyi. Çünkü kontrol ediyorlar gidişlerde. Orada ne oluyor? Memur size bir fotoğraf çekiyor. Vizenizi pasaporta vuruyor. Giriş kaşesi vuruyor. Geçiyorsunuz. Geçtikten sonra biraz ilerliyorsunuz. Zaten telefoncular falan çıkıyor karşınıza. Oradan da biz Orange'dan 10 dolara 50 GB bir internet aldık. Yani zaten 4 gün kaldık. 50 GB fazlasıyla yetti. Biz 2 kişi kullandık bir de. Bir tane telefonu Wi-Fi yaparak. Yani Vodafone da var. O da 12 dolardı sanırım. Ama biz yani o avantajlı geldi. Bir de interneti hani hemen kartı taktıkları anda internet geliyor yani çok hızlı. Sonra diyelim kartı aldınız, internette geldi. InDrive diye bir uygulama var. Mısır'ın yerel bir uygulaması. Bunu indirip taksi çağırın arkadaşlar. Kesinlikle normal taksiye binmeyin. InDrive'da şöyle bir şey var. İlk geleni de kabul etmeyin. InDrive'da da şoförler teklif sunuyor. Mesela diyorsunuz ki işte havaalanından Old Market'e gideceğim atıyorum. Ne kadar? 300 pound mesela. Başka birine öneriyor sizi. O 200 pound'da teklif edebiliyor. Yani veya siz de oradan pazarlık yapabiliyorsunuz. İşte 180 yazarsınız. İşte adam 220 yazar. Sonradan başkası 200 yazar falan. Hemen kabul etmeyin. Birkaç dakika bekleyin. Birkaç dakika bekledikten sonra hani kafanıza yatan bir rakam önerdikten sonra kabul edin. Bu da size kritik bir bilgi. Eğer işte sabah saatlerinde indiyseniz havaalanına otel check-inleri 2'de oluyor genelde arkadaşlar biliyorsunuz. Bizim de öyleydi. Biz 10 gibi indiğimiz için Old Market'e gittik. Yani Old Market'te dedik biraz dolaşırız, birkaç saat vakit geçiririz, yemek yeriz falan. Sonra da işte 2 gibi dedik otele geçeriz ama Old Market'te hiçbir yer açık değil. Bir iki tane açık yer var. Yani o da bir tanesi böyle işte incik boncuk satan, hediyelik eşya satan bir yer. Bir tane de böyle sıkma meyve suları yapan bir yer vardı. Hani restoranlar falan kapalı. Yani bu bölgelerde demek yani gündüz çalışmıyorlar. Havada biraz sıcaktı yani o zaman. 20-25 derece arası falandı. Daha gündüz olmasına rağmen. Zaten gezilmiyor yani sıcakta. Videoda da gördünüz yani akşam zaten daha kalabalık. Sonra işte oturduk bir şeyler içtik. Magnet falan bakalım dedik. Magnet aldık. İşte caminin etrafını gezdik. Kapalı olsa da hani bir bakalım dedik. Önden bir göz gezdirelim falan filan ama vakit geçmiyor. Ondan sonra saat 1'e geliyordu. İşte dedik bari hani taksi çağıralım otele gidelim. Otelin lobisinde bekleyelim. Önceden de ben oteli aradım. Dedim ki böyle böyle yani biz dışarıda kaldık. Erken geldik. Hani erken check-in yapabilir miyiz? Otelden dediler ki çok yoğunluk var. Yoğunluktan dolayı dediler kabul edemeyiz. Yani ama isterseniz gelip lobide oturabilirsiniz dediler. Hani biz de dedik lobide oturup ne yapacağız? Bari hani etrafı gezelim. Ama tabii gezemedik de. Sonra saat işte 12.30-1 arası falan oldu. Sıkıldık dedik bari gidelim biraz daha hani lobide takılırız. Otelin etrafını falan gezeriz diye düşündük. Sonra taksi çağırdık işte yine InDrive'dan. Otele geçtik. İşte otele geçtikten sonra bir öğle yemeği yedik. Sonra denize falan girdik. Biraz dinlendik falan. Akşamüstü Farşa Kafe'ye gittik arkadaşlar. Size tavsiye muhakkak Farşa Kafe'ye gidin. Gerçekten çok otantik güzel bir ortam. Biz akşam saat 7 gibi gittik oraya. Sıra yoktu. Daha önceden böyle hem konuştuklarımla hem de izlediğim videolarda çok sıra olduğunu, 1 saat 2 saat beklediklerini söylüyorlardı. Ama ben bekleyecektim yani oraya girecektim bir şekilde. Çünkü çok güzel bir yer. 1 saat bile olsa bekleyin oraya girin arkadaşlar. O ortamı yaşayın yani. Neyse işte biz 7 gibi gittik. Tabii hiç kimse yoktu. Hani biraz şaşırdık. Acaba dedik kapalı mı falan ama baktık yani açık ama içerisi tıklım tıklım dolu. Sadece dışarıda bekleyen yok. Sonra işte girdik. Orada bir şeyler içtik falan. Güzel bir ortamdı. İşte nargile içebiliyorsunuz. Fiyatlar yani Türkiye ile hemen hemen aynı ama düşünün yani orası Şarm El Şeyh'in en lüks yeri yani o şekilde düşünün. Belki Türkiye'den bile daha ucuzdu fiyatlar. Sonra 1-2 saat Farşa Kafe'de takıldıktan sonra Old Market'e geldik. Akşam tabii hareketliydi Old Market. Gezdik mağazaları falan. İşte etrafını gezdik. Daha böyle cıvıl cıvıldı. İnsan kalabalığı vardı. Ya bir günümüzü böyle geçirdik. İkinci günümüzde de ne yaptık? Bir gün önceden yani mesela Google'a veya Instagram'a yazın mesela Şarm El Şeyh turlar. Zaten bir süre çıkıyor. Yani orada Türk turlar da var. Hatta ben Instagram'daki keşfet kısmına Şarm El Şeyh tur yazdım. Yani orada Türk turlar bile çıktı. Yani oralardan turlara mesaj atıp Türkçe olarak mesaj atıp yani İngilizce de atabilirsiniz tabii. İngilizce konuşabiliyorsunuz veya işte Arapça bilen de vardır belki aramızda. Hani Arapça olarak da konuşabilirsiniz tabii yabancı turlarla.
Dedik ki biz işte şey yapmak istiyoruz. Denizaltı turu ve ATV turu, Bedevi eğlencesine katılmak istiyoruz. Önceden bildirdik. Sonra sizi geliyorlar. İşte diyorlar ki mesela şu saatte sizi otelinizden alacağız. Şimdi denizaltı turu 10, 12 ve 14 saatlerinde oluyor. ATV turu da 16 ile 20 arası oluyor. Yani 4 ile 8 arası. Yani ikisini bir günde yapabilirsiniz. Biz 12'deki turu seçtik. Size 11 gibi falan gelip alıyorlar işte minibüs gibi bir şeyle, shuttle'la götürüyorlar işte şeye, denizaltının yapılacağı yere. Orada işte parayı ödüyorsunuz falan, yürüyorsunuz, biniyorsunuz derken zaten 1 saat geçiyor. 12'de başlıyor. 1,5 saat falan sürüyor. Sonra 2 gibi falan da otelimize geri döndük. 2 saat falan dedik dinleniriz, bir öğle yemeği falan yeriz. Ondan sonra dedik ATV turuna gideriz. Sonra akşam işte 4'te de ATV turuna katıldık. Bu tur şirketleri zaten size böyle bir katalog atıyor. Katalogda işte fiyatlar, içinde neler olduğu yazıyor. Ona göre hani siz bir tur seçebilirsiniz. İşte sadece ATV turu da var. ATV turu ve bedevi eğlencesi olarak da var. ATV turu ve bedevi eğlencesi bir motorda 2 kişi fiyatı $35. Bir de şu ağzınıza takılan hani toz kaçmasın diye, çok toz var çünkü çölde. Toz kaçmasın diye ağzınıza işte bu pushileri veriyorlar. Onlara da artık normalde $1 falan ama hani $5 aldılar ikisine. Yani toplamda $40 verdik. Denizaltı turu da $30 kişi başı arkadaşlar. 2 kişi giderseniz $60 vermek zorundasınız. ATV turunda büyük buggy'ler de var. Hani 4 kişilik falan. Onları da kiralayabilirsiniz. Sanırım onlar $60 civarı falandı. İşte tek kişi de kiralayabilirsiniz. Tek kişi de sanırım $20'dı. İşte ATV turu yapıyorsunuz. Çölde böyle peş peşe gidiyorsunuz. Bir bedevi konağı, kampı gibi bir yer var. Orada duruyorsunuz. Orada oturuyorsunuz, takılıyorsunuz, deveye biniyorsunuz, fotoğraf çekiniyorsunuz falan. İşte 1-2 saat öyle geçiyor. Sonra böyle büyük bir alan var. O alanda işte bütün turlar orada birleşiyor. İşte atıyorum 4-5 tane tur var. Geliyor oraya. Şöyle yuvarlak gibi düşünün. Etrafına oturuyorsunuz. O yuvarlak ortadaki sahnede işte yılan dansları, ateş dansları, işte dansöz geliyor falan. O tarz eğlenceler oluyor. Bir de yemek veriyorlar size eğer yemekli turu seçtiyseniz. Yani yemekte de bir pilav, tavuk falan, bir salata, ufaktan bir hani böyle atıştırmalık bir yemek veriyorlar. Sonra o gece bitiyor. Yine hani servisinize binip otelinize geri dönüyorsunuz. Şimdi bir gününüzü de dalış için ayırabilirsiniz. Çünkü dalış 8 saat falan sürüyormuş. Yani bu da ne demek? Bir gün demek. Yani bizim o kadar vaktimiz yoktu. Yani biz Mısır'a 4 gün ayırmıştık. 2 gün Kahire, 2 gün Şarm El Şeyh olarak. Hani vaktimiz olsaydı belki giderdik dalışa ama çok da böyle içimden gelmedi yani. O yüzden dalışa gidemiyorsanız bu denizaltı turu mantıklı. Yani yine Kızıldeniz'in altını görüyorsunuz. İşte oradaki resifler var, mercan resifleri. Ondan sonra güzel balıklar var. Onları yine görebilirsiniz dalış yapmadan ama dalış da yapacaksanız bence Şarm El Şeyh'e 3 gününüzü ayırın. Yani şehirde gezmek için çok fazla bir yer yok. Yani öyle Dubai gibi falan bir şehir değil. Gerçekten böyle çöllerin arasında yani küçük küçük evlerden oluşan bir yer. Yani bir gün gezmeye ayırabilirsiniz, bir günde turlara ayırabilirsiniz. Ama dersiniz ki hani ben otel tatili yapacağım, yatacağım, dinleneceğim. Tabii o size kalmış. 5 gün, 10 gün de kalabilirsiniz. Hani ben en minimal şekilde nasıl olur onu anlatıyorum size. Gelelim Kahire'ye arkadaşlar. Biz uçakla geçtik Kahire'ye. O da kişi başı yaklaşık $50-60 falan tutuyor. En uygun fiyatlı. Tabi burada Alexandria Airlines, ondan sonra Nil Air, Nesma Air gibi firmalar var. Yine yerel firmalar. Bunlardan uçak bileti alabilirsiniz ama ben bu kadar para vermek istemiyorum diyorsanız otobüs de var. Sanırım 9-10 dolara falan kişi başı otobüste gidebiliyorsunuz. Yani 500 küsür kilometre. O da yaklaşık 7-8 saat falan sürüyor yani. Gece otobüsleri var mesela. Onlara binenler var. Gece 12'de biniyor, sabah 8'de iniyor Kahire'ye. Sonra biraz dolaşıyor, oteline geçiyor. Ama hani biz biraz da yorulduk yani. Çok da yormak da istemedik kendimizi. Kahire'de de yorulacağımız için. Uçakla gittik. Yani eğer maddi durumunuz el veriyorsa uçakla gitmeniz daha mantıklı. 1 saat sürüyor. Otobüs biletlerini de yani Google'a yazın arkadaşlar. Bak çok basit. Şarm El Şeyh'ten Kahire'ye otobüs bileti. Enter'a basın çıkıyor yani birkaç tane firma. Oradan da alabilirsiniz yani 9-10 dolar civarı bir şey. Kahire'de de biz piramit manzaralı bir otel tutmak istedik. Bu arada Kahire'de otel fiyatları gerçekten çok uygun. Taksi fiyatları da çok uygun.
Bak bizim otel Giza'daydı. Hemen piramitlerin yanında. Yani havaalanından Giza trafikle birlikte hani 1 saat falan sürüyor. Yani 150 lira mı 200 lira civarı bir şey verdik. Yani 200 küsür pound verdik. Yani bir pound 1 TL 1,44 pound. Yani ona göre hesaplayın. 260 veya 280 pound falan verdik yani. Normalde Kahire'de 14-15 dolara 20 dolara falan oteller var. Ama yani böyle bir araştırma yaptım. Hani bazı kişiler mesela işte piramit manzaralı diye oteli tutuyor, gidiyor ama bambaşka bir yerde yani. O yüzden hani ben de böyle bir şeylere, puanlara ve şeylere baktım. Biraz pahalı otel tuttum. Yani Kahire'ye göre pahalı. 2 kişi gecelik 50 dolar. Yani 2 gece kaldık. 100 dolar verdik. 98 dolar falan verdik. Ama gerçekten otel hoşumuza gitti. Özellikle gece manzarası çok güzel. Bu arada Mısır'ın hafta sonu cuma ve cumartesi günleri arkadaşlar. O yüzden mesela benim videomda da gösterdim. Böyle ışıklı bir şekilde piramit manzarası var otelin. Gece çok güzel oluyor. Terasta oturarak hem bir şeyler içip piramitlere karşı oturabilirsiniz. Biz işte cuma akşamı perşembe akşamı cuma akşamı oradaydık. Bir baktım cuma akşamı şey yok. Meğer hafta sonu diye sanırım açmamışlar. Cuma normalde hafta sonuna geliyormuş onlar için. Şimdi Kahire'ye de yine 1-2 gün ayırmanız yeterli arkadaşlar. Hani çok şey değil, gezilecek yeri yok ama Büyük Mısır Müzesi'ne muhakkak gidin. 100 binden fazla firavun eseri barındırıyor. Çok büyük bir müze. Dünyanın en büyük müzesi diye geçiyormuş. Yani daha 2024 yılında açılmış ama çok güzel eserler var. Gerçek mumyalar var. İşte 4000 yıllık, 4500 yıllık eskiden kalma eserler var. Gerçekten çok güzel bir yer. Orayı gezdim. Ondan sonra piramitleri zaten gezersiniz. Piramitlere işte 3-4 saat yetiyor. 3-4 saatte hani müzeye ayırsanız yeterli. Ama piramitlere muhakkak erken gidin biraz. Çünkü sıra var. Bilet almanız gerekiyor. Bilette belki önünüzde yani 30-40 kişi olacak. Yani yarım saatten fazla beklersiniz. Giriş kapısında da tek tek arıyorlar. Tek tek geçiyorsunuz. Bir yarım saatte orada beklesiniz. Yani gününüzü mahvetmeyin. O yüzden biraz piramitlere erken gidin. Müzeye de 3'ten önce gidin. Eğer 3'ten önce giderseniz size kulaklık veriyorlar. Kulaklıkla Türkçe olarak bir rehber eşliğinde dinleyebiliyorsunuz. Onun haricinde kendiniz de gezebilirsiniz yani. Bu arada müze de sadece hani müze değil, müzenin içinde işte böyle kahve içebileceğiniz, yemek yiyebileceğiniz, alışveriş yapabileceğiniz de birçok yer var. Hani bir alışveriş merkezi gibi yani bir tarafı alışveriş merkezi gibi, diğer tarafı da müze. Yani bayağı büyük bir yer. Oraya muhakkak gidin. Bir de Kahire'de ben gidemedim ama içimde kaldı. Yani bir daha gitmek nasip olursa gideceğim. Osmanlı Devleti'nden kalma bir kale var. Kalenin içinde de bir cami var. Taksi şoförü bize anlatmıştı dönüş yolunda. Buranın yapımına Eyyubiler zamanında Selahaddin Eyyubi başlamış arkadaşlar. Bir cami yapmış. Aynı bizim işte Sultanahmet, Süleymaniye mimarisinde böyle. Daha sonra da Osmanlı zamanında da bu cami bitirilmiş. İşte etrafı da böyle surlarla çevrili. Çocuğun dediğine göre taksicinin daha önceden yani Osmanlı döneminde Mısır halkı sadece o surların içinde yaşıyormuş. Aynı bizim İstanbul'daki surlar gibi. Yani surların dışına çıktım mı işte Kahire'nin dışına çıktım diyorlarmış. Bu kalenin karşısında da şöyle bir dağ var. Dağda işte düşmanlardan o kaleyi koruyormuş. O şekilde oraya yerleştirmişler. Böyle yerden 75 metre falan yükseklikte, bayağı tepede bir yerde. Benim Mısır deneyimim bu şekildeydi arkadaşlar. Yani yine dediğim gibi sormak istediğiniz soruları muhakkak yorum kısmında sorun. Hepsini cevaplayacağım tek tek. Şimdi artık şeye geçelim. Sizin sorduğunuz sorulara geçelim. Sorduğunuz soruları da elimden geldiğince cevaplayayım. Videonun da sonuna gelelim sonra. Şimdi sorulan en çok sorulardan birisi hangi mevsim veya hangi ay gitmek daha mantıklı diye sormuşsunuz. Yani benim tavsiyem, şimdi burası bildiğiniz çöl arkadaşlar. Çöl yani. Çöl olduğu için hani yazın çok sıcak olabilir. Yani 40 derecelere 50 derecelere çıkabilir. O yüzden böyle ilkbahar ve sonbahar, işte kışın başları, kışın sonları, hatta şu an bile ben baktım yani 18-20 derece, yani çok soğuk değil havalar. Yani bu mevsimlerde gidebilirsiniz. Yaz mevsimleri hem daha pahalı da olur çünkü yaz sezonu, yani sezon fiyatları olur, hem de daha sıcak olabilir. O yüzden ilkbahar ve sonbahar zamanlara gitmenizi tavsiye ederim. Şimdi diğer sorulardan bir tanesi de işte şu mevsimde gitsem deniz sıcaklığı ne olur? İşte dalış için uygun mu?
Yani hani bunu ben bilemem arkadaşlar. Şimdi ben gittiğimde gerçekten deniz sıcaktı. Yani işte Akdeniz'e girdim, Ege'ye girdim, Karadeniz'e girdim. Ondan sonra başka denizlere de girdim. Mesela Amerika'da yaşadım. Pasifik Okyanusu buz gibi. Yani hangi mevsim olursa olsun. Ama hani ben ilk defa böyle bir deniz gördüm. Yani Kızıldeniz gerçekten böyle kaplıcaya yakın bir sıcaklığı vardı benim girdiğimde ama hani ben şimdi bunun bilimini bilmem, şeyini bilmem. Yani Allah'ın işi sıcak olur, soğuk olur onu bilemem. Ya dalış için uygun mu onu da bilmiyorum. Kendim dalış yapmadım. Yani bilmiyorum dalış için hani deniz sıcaklığı, hava koşulları şey oluyor mu? Hani tabii ki bir rüzgarda, yağmurda belki olmaz ama hani normal bir havada mesela şu havalarda girilebilir. Yani dalış yapılabilir diye tahmin ediyorum. Hani deniz sıcaklığını bilemem arkadaşlar. Buna maalesef cevap veremiyorum. Diğer soru tatil yapmak için mi gittiniz yoksa gezmek için mi diye sormuşsunuz. Yani ikisini de tercih edebilirsiniz ama gezmek için işte dediğim gibi yani 2 gününüz maksimum 3 gününüz yeterli ama mesela bazıları diyor ki ben bir hafta kafa dinleyeceğim abi yatacağım otelde. Yani o zaman da tatil için de gidebilirsin. Bu tamamen sizin tercihiniz yani size kalmış bir durum. Ben gezmek için gidiyorum bir yere. Yani çok otel aşırı lüks olması benim için önemli değil. Ben oranın kültürünü, işte orayla ilgili daha detaylı bilgiler almak, işte müzelerdir, şehrin işte içine girip yani geleneksel yemeklerini yiyorum, geleneksel kıyafetleri nelerdir, işte nasıl davranıyorlar, onları görmek daha çok benim hoşuma gidiyor. Ama hani siz tabii tatil yapmak için, yatmak için gitmek istiyorsunuz da o sizin tercihiniz. Uçak bilet fiyatları ne kadar? İşte gece inince ne yapacağız diye sormuşsunuz. Yani uçak fiyatları dediğim gibi yani ortalama 4-5 bin, 6 bin gidiş dönüş kişi başı geçmez. Yani 20-30 binleri bulmaz arkadaşlar. Bu fiyatlara yani Amerika'ya, Uzak Doğu'ya falan gidiyorsunuz. O yüzden hani 4-5 binden 6 binden fazla bilet tutmaz. Gece inince ne yapacağız? Onu da işte anlattım zaten videonun başında. Yani gece inmemek için ya hani illa gece ineceğim diyorsanız bir gece daha otel tutun. Yani o gece direkt geçersiniz otele. Ya da dediğim gibi işte size uygun bir saatli gidiş, size uygun bir saatli dönüş farklı farklı firmalardan alabilirsiniz. Diğer sorudan birisi de havaalanında neden para bozdurmadınız? Hani videomda Old Market'te bozduruyordum ya. Şimdi Mısır'da dolarla da harcama yapabiliyorsunuz bir kere. O yüzden hani dolar vardı zaten cebimizde. Hemen alelacele şey yapmadık. Yani en büyük sebeplerden birisi de havaalanında zaten kur düşük oluyor. Yani hangi havaalanına giderseniz gidin. Türkiye'de de öyle. Yani kur düşük olur. O yüzden hani zarar etmemek için Old Market'e gittik yani. Kısacası bunun cevabı bu. Mesela yine diğer en çok sorulan sorulardan birisi atıyorum Nisan ayında gideceğim hava nasıl olur, kaç derecedir? Yani bunu yine ben bilemem arkadaşlar. Yani Allah'ın takdiri. Hani dediğim gibi hava sıcaklığı genelde sıcak yani orada. İşte 20'nin altına düşmüyor. Yani ben hep takip ediyorum, bakıyorum hava sıcaklıklarına. Yani akşamları biraz serin oluyor. Yani serin de dedim yine 15 derece falan olur yani. Hani yine küçük şöyle bir polar tarzı bir şey alın yanınıza tabii ki. İşte kışın falan gidiyorsanız. Ama yani onun haricinde genel olarak havalar iyi yani. Her mevsim gidebilirsiniz Şarm El Şeyh'e. Toplam harcamanız ne kadar oldu diye bir soru sorulmuş. Güzel bir soru. Yani 2 kişi gittik biz eşimle. 2 kişi işte uçak biletleri. Yani bu uçak biletlerinin içinde gidiş bileti, dönüş bileti, Kahire bileti. Yani Şarm El Şeyh'ten Kahire'ye gidilen bilet. Ondan sonra Kahire'deki otel, Şarm El Şeyh'teki otel. Ondan sonra ve oradaki normal kişisel harcamalarımız, turlar hepsini katarsak bir de biz Samsun'da yaşıyoruz. Samsun'dan İstanbul'a gidiş dönüş de var. Bunları da katarsak yani 40-50 bin arası. Tam şimdi rakamı hatırlamıyorum ama hadi 50 bin diyelim. Yani 2 kişi 50 bin liraya falan güzel bir tatil yapabiliyorsunuz. Yani ama tek kişi giderseniz de yine 30-35 bin falan tutar yani. Dil bilmeden Şarm El Şeyh'e Mısır'a gidilir mi? Dil gerekli mi? Yani tabii ki yani sonuçta başka bir ülkeye gidiyorsunuz. Yabancı bir ülkeye gidiyorsunuz. Yani Türkçe bilmediklerine göre yani çıt pıt biraz İngilizce bilmeniz gerekiyor ama yani bu hani mükemmel derecede bilmenize gerek yok. 3-5 kelime bilseniz, kendinizi ifade etseniz yeter. Yani bilmeseniz de gidebilirsiniz. Yani el kol hareketleriyle falan anlaşıyorsunuz yani. O önemli değil ama tabii az bir İngilizce bilmeniz yeterli olur. Çünkü onlar da çok fazla bilmiyor yani. Onlar da hani bu konuda çekinmenize gerek yok. Yani onların da İngilizcesi çok iyi değil. Onlar da size el kol hareketleriyle anlatıyor yani çoğu şeyi.
Turla mı gidelim yoksa bireysel mi gidelim? Bu da güzel bir soru. Yani ben bütün gezilerimde hiçbir zaman turla gitmiyorum. Çünkü tura bağlı kalmak zorunda kalıyorsunuz. Yani işte sabah 8'de kalkıp şunu yiyeceğiz. Yani ben istemiyorum belki. Yani o yüzden ben bir de tur daha pahalıya geliyor bu arada. O yüzden ben bireysel gidiyorum. Kendi tercihim bireysel gitmek. Ama siz derseniz ki işte ben hani uğraşmak istemiyorum uçak biletiyle, otel biletiyle her şeyimi birisi hazırlasın. Yani uğraşamam derseniz tabii turla gidin ama benim tavsiyem bireysel olarak gitmeniz. Deniz altına binilen yer neresi diye sormuşsunuz. Deniz altına binilen yer Seascope Submarine. Onu da yine yazarım alta diye geçiyor. Haritaya yazınca da çıkıyor. Ama hani biz deniz altına turla gittik. Yani kendimiz bireysel gitmedik. O yüzden hani tur zaten geliyor. Otelden sizi alıyor. Deniz altına bineceğiniz yere götürüyor. Ondan sonra geri otele bırakıyor. O yüzden hani eğer tur tutarsanız hani bunu bulmanıza gerek yok yani. Ama yine de yazarım. Ödemeleri Mısır parasıyla mı yapalım yoksa dolarla mı? Bu da güzel bir soru. Yani ikisiyle de yapabiliyorsunuz. İkisi de geçerli Mısır'da. Tabi dolarla daha dezavantajlı olur. O yüzden hani ve dolar verdiğinizde de mesela adam 3 dolar diyor. İşte ötekine atıyorum belki 1,5-2 dolara gelecek bir para söylüyor Mısır pounduyla ödediğiniz zaman. O yüzden muhakkak hani Mısır pounduna çevirin. Ben zaten 200 dolar çevirdim. Mısır pound'un 9.890 falan verdi işte. Yani 9.900 neredeyse 10.000 pound verdi. Hani 4 günde zor bitirdim. Para bitsin diye yani şey yaptım. Saçma sapan harcamalar yaptım. Ve 800-900 küsür falan şey Mısır pound'u kaldı cebimde. Onu da Türkiye'ye gelince Türkiye'deki havaalanında bozdurdum. Yani o yüzden hani 100-150 dolar bile bozdursanız yeterli. Ama yine cebinizde de bir ekstradan 100-150 dolar olsun. Çünkü turlar dolar kabul ediyor. Çoğu tur. O yüzden hani o turlara da katılacaksanız ekstradan dolar da bulunsun yanınızda. Ama benim kaldığım otel Pyramids Valley Boutique Hotel. Onu da yine ismini alta yazarım size. Orada kaldık. Hadi şeyi de söyleyeyim. Sharm el Sheik'te de The Grand Hotel'de kaldık. Evet, burada videonun sonuna gelelim. Elimden geldiğince size deneyimlerimi anlattım. Sorduğunuz soruları cevapladım. Yani yine dediğim gibi aklınıza takılan, sormak istediğiniz bir soru olursa lütfen yorumlarda yazın. Hepsini cevaplayacağım bu arada. Ve lütfen abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olun ki ben de destek verdiğinizi göreyim. Daha güzel videolar yapayım. Daha güzel yerlere gideyim. Daha şimdi yeni rezervasyon yaptık. Bir sonraki videolarda Kuveyt videoları da gelecek. O yüzden hani bu videoları da takip etmek için lütfen kanala abone olun. Yani sadece Kuveyt'te de kalmayacak. Allah'ın izniyle birçok ülkeye gitmeye çalışacağız artık. Yavaş yavaş başlıyoruz. Çünkü ben daha önceden Amerika'daydım. Çok bir yere çıkamıyordum. O yüzden sadece orayı çekebiliyordum. Ama artık Türkiye'deyim. Ve elimden geldiğince çoğu yere gidip size göstermeye, dünya turuna çıkmayı planlıyorum. Arkadaşlar tekrardan kendinize dikkat edin. Videoyu beğenin, yorum yapın ve abone olun. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla.